BJ Design'dan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Burcu. Yeni bir çanta videosuyla karşınızdayım. Umarım hoşunuza gider. Ben gerçekten beğenerek ve severek oluşturdum. Tasarımı yine bana ait olan bir çanta oldu. Aslında krokodil bir model. Bu daha önce başka arkadaşların çalıştığı bir model. Fakat tabii ki ben krokodil modeli revizyon yaptım ve kendimce yeniledim. Hangisinden? Şundan başlayalım. Modeli bunda çıkardım. Daha sonra da çok sevimli olduğu için bozmak istemedim. Kızıma yaptım bu çantayı. Farklarını söyleyeceğim biraz sonra. Şöyle tabandan başlamalı, büyüterek yaptığımız, daha sonra da duvar kısmını çıktığımız aslında hem tek seferde hem de hızlı bir şekilde yapabileceğiniz çok sevimli bir çanta oldu. Diğerinin de tabanını göstereyim. Özellikle taban kısmını çok beğendim. Yani böyle kırlent vesaire olarak da bunu büyüterek, bu tabanı büyüterek kırlent de yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Çok gerçekten güzel bir taban olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi krokodil modeldir. Üzerine biraz değişiklik yaparak böyle sevimli bir hale getirdik. Şimdi farklarımız şöyle. Modeli bunu da çıkardığım için hani biraz daha pratik olsun diye ben şu aralarda puflar var. Onları ikili çekmiştim. Burada üçlü üçlü çektiğim için bu biraz daha büyük oldu. Bu biraz daha küçük oldu. Sıra sayımız farklı. Burada 8 sıra vardı zannediyorum. Videonun içinde bahsediyorum zaten. Burada 7 sıra var. Hem sırası farklı hem de dediğim gibi pufları küçük yaptığım için bu mesela hemen ortasından anlaşılabilir. Bakın ortası bile daha geniş. Pufların büyüklüğünden küçüklüğünden fark etti. Yoksa krokodilleri dörder trabzandan aynı şekilde yaptım aslında baktığınızda. Bunu tek renk çalıştım. Bunu farklı farklı renklerde çalıştım. Böyle renkli çalışıldığında modeli anlatmak da daha kolay. Videoda görünür olması açısından da sizin anlayabilmeniz açısından da daha kolay olduğu için renkli renkli çalıştım ve gerçekten de çok başarılı oldu. Sap kısımlarını daha önceki videolarımda anlatmamıştım. O nedenle bunu da böyle değişik yaptım. Bu da videonun içerisinde var. Bunun içerisine bir astar oluşturdum. Çıt çıtlı. Diğerinin astarını henüz yapmadım. Onu da daha sonra tamamlayacağım. Keyifli bir çalışma oldu. Tabii ki aralarda püf noktalarımız var. Onları dikkatli dinlediğinizde çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir çanta. Umarım güzel günlerde kullanırsınız, yaparsınız, sevdiklerinize hediyeler verirsiniz veya satarsınız. Güzel kazançlarınız olur. Instagram'dan beni takip etmeyi ve etiketlemeyi unutmayın yaptığınızda. Onlar çok hoşuma gidiyor. Gerçekten o bildirimleri aldığım zaman çok mutlu oluyorum. Takip edip beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim diyelim ve dilerseniz başlayalım. Kağıt ip kullanarak yapacağım. Bu ana rengimiz olacak. Bunu daha fazla kullanacağız. Bunlardan her sırada bir tane olacak şekilde ayarlayacağım. Renkli renkli çalışacağız. Ana rengimizle başlıyoruz. 3 numaralı tığ aldım. Eğer kağıt ipiniz daha kalınsa 3,5'la da örebilirsiniz. Ben genelde 3 veya 3,5'la örüyorum kağıt ipleri. Sihirli halka yapıyorum. Şöyle bir halka yaptım. Buradan tutuyorum. İçerisine girdim. İpi alıp bir zincirle sabitledim. Şimdi 8 tane puf yapacağız. Üçlü puf. İpi o nedenle birazcık yükseltiyorum. İp aldım. Sihirli halkaya girdim. Çektim. Tekrar ip alıyorum. Sihirli halkaya giriyorum. Çekiyorum. Tekrar sihirli halkaya girip çekiyorum. 3 kere ip aldım. İp alıp hepsinin içerisinden geçip kapatıyorum. Kapattıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar ip aldım. Bir puf daha yapacağım. 1 2 3 kere ip çektim. Hepsinin içinden geçip kapatıyorum. 2 zincir. Bunu tekrarlıyorum. Toplam 8 tane üçlü puf yapıyorum şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane puf yaptıktan sonra kapattım. Sihirli halkayı da kapattım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İlk pufun olduğu yere birleştireceğim. Kaydırma yöntemiyle kapattım. İlk sıramız tamamlandı. Şimdi üzerine
Bu krokodillerin oluşacağı yuvaları hazırlayacağız. Bir kaydırma daha yapıyorum. Şu boşluktan başlayacağım için. Buraya kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bir boşlukta köşe, bir boşlukta yuva, bir boşluk köşe, bir boşluk yuva şeklinde 4 tane yuva, 4 tane de köşe oluşturacağız. İpi uzattım. Köşe dediğim yerler bu pufların aynısından 2 tane puf, arası 2 zincir. Köşe yaparak başlıyorum. 1 2 3 kere ip aldım. Hepsinin içerisinden geçip kapattım. 2 zincir, aynı boşluğa tekrar giriyorum. 1 2 3 kere girdim, kapattım. Bu köşemiz dediğim gibi bundan 4 tane olacak. Hemen yanına bir tane yuva oluşturacağım. Bir üst sırada krokodili desenini yapabileceğimiz yeri oluşturacağım. Kapattıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. İp aldım. Buraya V deseni yapacağız. Yani bir tane ikili trabzan, ikisini beraber aldım. İkisini beraber aldım. Bir trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı yere trabzan. Bu köşe, bu da kenar. Şimdi bunun aynısını tekrarlayacağım. Tekrar köşe, tekrar kenar şeklinde tekrar ediyorum. 2 kere zincir çektim. Tekrar ne yapıyorduk? Köşe oluşturacağım. Yani puf 2 3 pufu oluşturdum. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere puf yapıyorum. 1 2 3 ve kapatıyorum. Bir puf, bir V, bir puf. Şimdi sıra V'de. 2 tane zincir çekiyorum. Bir trabzan. 2 zincir. Bir trabzan, aynı yere. Bir puf, bir V, bir puf, bir V şeklinde sırayı tamamlayalım. 4 tane köşe, yani puflardan oluşan köşe, 4 tane de V'lerden oluşan kenar oluşturduktan sonra 2 zincir çekip sırayı tamamlıyorum. Doğrudan köşenin içerisine girdim. Giremedim. Girdim, ip alıp kaydırdım. Şimdi bu ipi burada bırakıyorum. Çünkü bunu 2 sırada bir kullanacağız. İpi kesmeyeceğim. Yeni ipe geçeceğim şimdi. Yeşil ipi aldım. Birleştirdim. Bunu da saklayarak devam edeceğim. İpi uzatıyorum. Köşe oluşturmaya başlıyorum. Yani 2 tane puf, arasında da 2 zincirim var. Fakat köşeleri bundan sonra zincirlerini 1'e düşüreceğim. Birleştirirken boşluk oluyor. Marullanma yaşanmasın diye bir önceki çantamda öyle karar verdiğim için öyle yapacağım. Şu şekilde birinci pufu yaptım. Kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Zaten kapatmayla beraber 2 zincir gibi bir boşluk oluşuyor. O yüzden ikincisine geçiyorum. 3 tane yaptım. Bunu da kapattım. Dediğim gibi bu köşeler için geçerli. Köşelerde daha fazla marullanma yaşanmaması için. Şimdi burayı yaptıktan sonra bu sırada renkli olan iplerde, öyle söyleyeyim, krokodil yapacağız. Kahverengi iplerde de yuva ve köşeleri oluşturacağız. Yani yuvaları kahverengi iple, asıl rengimizle oluşturuyoruz. Krokodilleri de renkli iplerle yapıyoruz. Kapattıktan sonra 2 tane zincir çekip ip alıyorum. Bu V'nin sağ tarafındakini sağından girip solundan çıkıyorum. İp aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar ip alıyorum. Yanına, aynı boşluğa. Yine sağından girip solundan çıkarak ikinciyi oluşturdum. Yan yana 4 tane yapıyorum. 3. Hepsini aynı yere, trabzanın sağ tarafındaki trabzanın
sağından girip solundan çıkarak 4 tane trabzan oluşturdum. Hiç zincir yok. İp alıyorum. Trabzanın yani V'nin sol tarafındaki trabzana geçiyorum. Ona geçebilmek için de şimdi solundan girip sağından çıkacağım bu sefer. Şöyle biraz çeviriyorum. Bakın. Solundan girip sağından çıkıyorum. İp aldım. 1, aynı yere biraz katlarsanız daha rahat yaparsınız. 2, aynı yere. 3, tekrar 4. Yani 4 tane sağına, 4 tane de soluna trabzan yapmış oldum. Şöyle görünecek. Bunu ütülediğimiz zaman daha da güzel görünecek. Devam ediyorum. Köşeye geldim. 2 tane zincir çekiyorum. Köşeye puf oluşturuyorum. Kapattım. Bir zincir. Köşelerde bir zincir yapıyorum. Tekrar puf. Bu kenarda da bir kez daha göstereyim. Kapattım. 2 zincir. V'nin sağ tarafındaki kanadının sağından girip solundan çıkıyorum. Şöyle kapattığınızda çok rahat örersiniz. Ben size göstermek için açık örüyorum. Ama şöyle yapar tutarsanız çok rahat örersiniz. Bakın. Şöyle. 2, 3, 4. Bittikten sonra sağ kanat bittikten sonra zincir yok. İp aldım. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Bunun için de şöyle çeviriyorum. Çünkü solundan gireceğim. Şöyle çeviriyorum. Buradan girip 4 tane de buraya trabzan oluşturuyorum. Dört tane de buraya yaptım. Bakın bu da ikinci motifim. Birincisi böyle. Şu anda kenarlar biraz havada görünüyor. Ördükçe düzeliyor zaten. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa girip birleştirdim. Bir zincir daha çekip kesiyorum. Çıkardım. Dediğim gibi ip renkli olanlar değişecek. Kahverengi değişmiyor. Şimdi onunla devam ediyorum. İp zaten arkada takılı duruyordu. Şöyle aldım. Boşluktan giriyorum. Şunu da saklayarak öreceğim. Boşluktan giriyorum. Bir zincir çekip ipi uzattım. Tekrar puf yani köşe yaparak başlıyorum. Buralar aynı olduğu için hızlıca öreyim geçeyim. Kapattım. 2 zincir. Şimdi kahverengi olan sırada şey yapıyoruz. Yuva oluşturuyoruz. Renkli sıralarda da o yuvaları dolduruyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Yeni yuvayı bunun üzerine şimdi 2 tane krokodil yapacağız bir sonraki sırada. 2 tane yuvaya ihtiyacımız var yani. Birinci yuvayı şuraya yapıyorum. Bakın kahverenginin devam ettiği şurada bir boşluk var. Arkadan göstereyim isterseniz. Şu boşluk. Şimdi bakın şurada yeşil de var. Yeşilden bahsetmiyorum. Şuradan bahsediyorum. Şöyle tekrar gösteriyorum. Burası. Bu kahverengi olana giriyorum. İp alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Yani ne yaptım? V şekli oluşturdum. Yeni bir
yuva yaptım. Bir üst sırada buraya şey oluşturacağız. Krokodil desen oluşturacağız. Şimdi 2 zincir çektim. Krokodilin olduğu yere bir sonraki yuvayı şuraya yapacağım bakın. Krokodilin olduğu yere de puf yapıyorum. Üçlü köşedeki gibi puf yapıyorum ama tek bir tane, çift değil. 3 tane ip aldım. Hepsinin içinden geçip kapattım. Pufun üzeri, krokodilin üzerine bir puf. Tekrar 2 zincir. Ve bu tarafa da yeni bir yuva oluşturuyorum. Yani kahverengi boşluğun olduğu yere girdim. Trabzan, 2 zincir, tekrar trabzan. İki zincir, köşeye geçiyorum. 2 tane puf, arasında da bir zincir yapıyorum. Puf, kapattım. Bir zincir, tekrar puf. Kapattım. Kenara bakalım şimdi ne yaptık. Köşeyi oluşturduktan sonra 2 zincir çektim. Kahverengi boşluğun olduğu yere ve krokodilin üzerine bir puf, sol tarafına tekrar ve bir köşe. Bu şekilde bütün, yani her kenara 2 ve bir puf ekleyerek sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Her kenarda 2 tane ve bir tane de puf olacak şekilde bitirdim. Şimdi kahverengi ipi tekrar bırakacağım. 2 tane zincir çekiyorum. Boşluğa girdim. Kaydırdım. Bordo ipe geçiyorum. Tamam. Tekrar başlıyorum. Puf yapıyorum. 2 3 kere ip aldım. İçinden geçirdim. Kapattım. Bir zincir. Tekrar puf. Bir, iki zincir. Şimdi yine oluşturduğumuz bu yuvaların içerisine bir tane buraya, bir tane de buraya krokodil yapacağız. İp alıyorum. 2 zincir çektikten sonra ip aldım. İlk V'nin olduğu yere geldim. Ve ikili trabzan oluşturuyorum. 4 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 İp aldım. Diğer tarafına geçiyorum. V'nin diğer kanadına geçiyorum. Şöyle. Şimdi bir sonrakine geçerken şu pufun olduğu yere, bakın şuradaki deliğe bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Sonra tekrar ip alıp diğer krokodili yapmaya başlıyorum. Yani sağ taraftaki trabzanın etrafına 4 tane trabzan oluşturuyorum yan yana. 2 3 4 çevirdim. Trabzanın diğer kanadına geçiyorum.
Bir, iki, üç, dört. Şöyle bir bakalım. İki tane motif oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. İki tane krokodil ve köşeleri yaparak sırayı tamamlayalım. Sona geldim. 2 tane zincir çekiyorum ve başlangıç noktamıza birleştiriyorum. İpi kesiyorum. Kahverengi ipimizle devam ediyoruz. Köşeden bir zincir çektim. Puf yaparak başlıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çektim. İp aldım. Şimdi tekrar yine aynı şekilde bakın. Şu bordunun üstündeki kahverengiye, birincisine, bu boşluğa giriyorum. Şunu da saklayalım. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan yapıyorum. Yani bir V yaptım. Yuva yapmış oldum. Birinci V'yi yaptım. 2 zincir, krokodilin olduğu boşluğa geldim. Buraya puf yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Şimdi tam bu iki krokodilin ortasına bir tane yapacağız. Bir tane bu tarafına yapıyoruz. Bir tane iki krokodilin ortasına, bir tane de sona yapacağız. Yani şu birleştirdiğimiz yer var ya, buraya buradan giriyorum. 2 tane trabzan arasına da 2 zincir yapıyorum. Yani yeniden bir V oluşturmuş oluyorum. 2 zincir. Tekrar aynı yere bir V yapıyorum. V, puf, ikisinin tam ortasına bir tane V, 2 zincir, tekrar puf, kapattım, 2 zincir ve son boşluğa, son kahverengiye de bir tane V yapıyorum. 2 zincir, tekrar bir trabzan. 2 zincir çekip köşeye 2 tane puf yapıyorum. Şimdi bakalım ne yaptık?
Köşeden sonra bir tane V ilk kahverengi boşluğa, krokodilin üstünde bir tane puf, iki krokodilin tam ortasına bir V, tekrar puf, tekrar V ve tekrar köşe ve her birinin arasında da 2 tane zincir var. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturacağız. Yani bir üst sırada ne yapacağız demek ki? 1, 2, 3 tane krokodil yapacağız. Bir sonraki sırada 4 krokodil, 5 krokodil şeklinde istediğimiz kadar büyütebiliriz. Şimdi bu sırayı da tamamlayayım. Bir sıra daha göstereyim. Ondan sonra da anlatayım. Sona geldim. Yine kapatıyorum. Ve yeni rengimi alıyorum. Yeni rengi içinden geçirdim. Tekrar puf yaparak başlıyorum. İki tane zincir çektim. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın 1, 2, 3 tane krokodil yapacağız. İlk trabzana giriyorum. Buraları artık biliyorsunuz diye hızlı hızlı geçeceğim. 2, 3, 4, diğer tarafa. Bir, iki, üç, dört. Şurayı mutlaka şuraya bu pufun üzerine sabitliyoruz. Yoksa havada duracaktır, çirkin olacaktır. Birinci motifimiz tamam. Şimdi ikinciye geçiyorum. Hiç zincir çekmeden. Yine pufun olduğu yere sabitliyorum. Sık iğne ile. Ve üçüncüsünü yapıyorum. Sonuncuyu yaptıktan sonra da 2 tane zincir çekip köşeyi oluşturuyorum. Şimdi bir bakalım. Ne yapmış olduk? 1, 2, 3 tane motif oluşturduk. Sık iğne ile bu pufların üzerine tutturarak. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi aynı işlemler devam ettiği için çok fazla anlatmak istemiyorum. Bir sırada kahverengiye çıktığımızda tekrar kahverengiyle yaparken bakın 1 ve 1 puf, 1 ve 1 puf, 1 ve 1 puf, 1 V yapacağız. Yani V'leri sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Zaten bir motiften 2 motife, sonra 3'e, sonra 4'e şeklinde oluyor. Bu kısmı da yapayım. Tamamladıktan sonra kahverengiyle yuvaları söylediğim gibi oluşturacağım. Üzerine de başka bir renkle onları da dolduracağım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şimdi üzerine 2 sıra daha yaptım. Sonuç itibariyle şu anda
Bir kenarda toplam 4 tane motifim var. Şöyle yapacağım. Ben artık burada duvar çıkmaya başlayacağım. Bunun ölçüsünü vereyim size. 20 santimetre uzunluğunda, genişliğinde bir taban olacak. Eğer siz daha uzun olmasını, daha büyük olmasını isterseniz çantanızın, ki ben bittiğinde çantanın da ölçülerini vereceğim. Daha büyük olmasını isterseniz bunun üzerine 2 sıra daha yapmanız lazım. Neden? Çünkü ben tam ortadan kesme yaptığımda iki tarafta eşit motif sayısı kalması lazım. Şimdi ben burada artık keserken 2 tane sağda, 2 tane solda bırakacağım ve bundan sonra her kenarımız 4 motif şeklinde ilerleyecek. Eğer siz daha büyük olmasını istiyorsanız bunu 5'te değil, lütfen 6'da kesin. O şekilde devam edebilirsiniz. İki tane zincir çektim. Şimdi diğer sıralarda yaptığım gibi buradan artışımı yapmaya devam ediyorum. Keseceğim yer tam ortası. Orası farklı olacak. O nedenle burayı yine aynı şekilde yapıyorum. Yani ilk kahverengiye bir tane yuva yaparak, yani V yaparak başlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir. Bir trabzan. Bir tane V oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Buradaki puf da değişmiyor. Motifin üzerine pufumu yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki yuvam da değişmiyor. Dediğim gibi 2 tane burada, 2 tane de burada yuva oluşturmam lazım zaten. Buraya yine yuva oluşturuyorum. Bir V yapıyorum yine yani. 2 tane zincir. Aynı noktaya tekrar bir V. Yaptım. Şimdi artık bir V, bir puf, bir V yaptıktan sonra bu tarafı da göstereyim. Bakın buraya da bir V, bir puf, bir V yapacağım. Yani şu 2 taneyi burada toparlamam lazım artık sayının artmaması için. Onu da şöyle yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Birinciye giriyorum. Puf yapıyorum. 1 2 3 kere çektim. Bir tanesi haricinde topluyorum. İp aldım. Orta noktaya yine puf yapıyorum. 1 2 3. Bu 2 tanesi haricinde topladım. Ve bir sonraki motifin orta noktası. 1 2 3 kere ip aldım. Bunlar haricinde burayı da topladım. Tığımda 4 tane ip oldu. İp alıp hepsinin içerisinden geçiyorum ve bir zincir çekiyorum. Şu şekilde toparladım. 2 tane motifi tek hale getirmiş oldum. Şimdi bu tarafta 2 yuva bir pufumuz var. Bu tarafta da 2 yuva bir pufumuz olacak. 2 zincir çekiyorum. 2 motifin ortasına yuva yaparak devam edeceğim. Bakın şurada şu 3 puftan hemen önce yuva vardı. Burada da aynı simetriğini yapmaya çalışıyoruz yani. Burayı kullandım zaten. 2 tane motifin tam orta noktasına bir tane V yapacağım. Yani yeni yuva yapıyorum. Trabzan, 2 zincir, trabzan. İki tane zincir çektim.
Son motifin ortasına puf yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Son yuvayı da son kahverengi boşluğa yapıyorum. Trabzan, 2 zincir. Trabzan. Tekrar 2 zincir. Ve köşeye yine aynı şekilde bir puf, bir zincir, bir puf yaparak köşeyi de tamamlayıp tekrar göstereceğim. Bunu da topladım. Şimdi ne yaptığımızı gösterelim. Bakın hemen büzüştü zaten. Şöyle duracak dışarıya doğru. Şöyle olacak. Ne yaptığımızı gösterelim. Köşeden sonra ilk kahverengi boşluğa 1 ve motifin ortasına puf. 2 motifin ortasına ve daha sonra bu iki motifi birleştirecek şekilde motifin ortası, 2 motifin tam ortası ve diğer motifin ortasını kullanarak üçlü bir puf yaptık. Sonra tekrar V, puf ve V yaptık. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi artık bundan sonra şöyle gidecek. Şu kenarlar daha yukarıda. Böyle zikzaklı gidecek. Bu ortası her zaman bu şekilde olacak. Ve bizim motiflerimiz hep 2 tane sağda, 2 tane solda. Yani bir kenarda toplam 4 tane olacak şekilde devam edeceğiz. Sırayı tamamlayalım. Krokodil olan sırayı da göstereceğim. Sırayı tamamladım. Bir de ütüledim. Bu aşamada ütülemek önemli çünkü sonradan içeriye girip düzleştirmek çok zor oluyor. Ama çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel yastık kılıfı da böyle kırlent kılıfı da bundan olurmuş diye düşünüyorum şu anda. Şimdi bu sırayı da göstereyim aslında. Bundan sonra da hep aynı gidecek zaten. Tekrar renkli ipimize geçiyoruz. Köşe yaparak başlıyorum. Şimdi birinci motife her zaman yaptığımız gibi krokodil oluşturuyorum. Yani 4 tane sağına 4 tane soluna hızlıca trabzan yapayım. Dört. Pufun üzerine sık iğne ile yine tutturuyorum. Tabanda yaptığımız gibi buralarda bir değişiklik yok. Bunun üzerine de hemen bir krokodil motifi oluşturacağım. Şimdi orta noktaya geldiğimde sağ tarafta 2 tane krokodil yapmış oldum. Şimdi bir sonraki krokodili şuraya yapacağım için bunun ortasına bakın tam orta noktasına şu birleştirdiğim noktaya sık iğne ile bağladım. Ve krokodil yapmaya devam edeceğim. Yani bu sırada ekstra bir işlem uygulamayacağız. Yuvayı yaptığımız kahverengi sıralarda şu 3 tane pufumuz var. Onun haricinde burada sadece krokodil yapıyorum. Sık iğne ile bu 3 pufun ortasına bağladım. Ve 4 trabzan yapıp yani motif oluşturmaya devam ediyorum.
Yine pufun üzerine bağladım. Ve son motifi yapıyorum. Bu taraftaki motifleri de hazırladım. Bakın şu anda 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane motif yaptık. Aşağıda yuvayı ona göre ayarladığımız için. Şimdi sırayı tamamlayayım. Bir kez daha kahverengi sıra daha önemli. Motiflerde sadece motif yaptığımız için bu sıraları da karıştırmayacağınızı düşünüyorum. Bir sıra daha kahverengiyi göstereceğim. Ondan sonra zaten çantamızın bütün uzunluğu boyunca aynı işlemlere devam edeceğiz. Yeşil sırayı bitirdim. Kahverengi ile köşeyi de yaptım. 2 zincir çektim. Bu sırayı tekrar göstereceğim. Yine ilk kahverengi boşluğa bir yuva oluşturuyorum. Yani V, trabzan, 2 zincir, trabzan, aynı yere. İki zincir çekiyorum. Motifin olduğu yere puf yapıyorum. Bir, iki, üç, kapattım. 2 zincir, iki motifin ortasına yine bir V yapıyorum. Trabzan, 2 zincir, trabzan, iki zincir çektim. Sağ tarafını bitirmiş oldum. V, puf, V. Şimdi 3 tane pufu birleştireceğim. 1, 2 ve 3 şeklinde. Birincisini topluyorum. 1, 2, 3 ve geçiriyorum içinden. Bekletiyorum. Tam orta noktaya 1, 2, 3, hepsinden geçirdim. Bekletiyorum. Bir sonraki motiften 1, 2, 3, hepsinden geçirdim. 4 tane ilmeği de tek seferde topluyorum. Kapattım. Bir sonraki motifle arasındaki boşluğa V yapıyorum. İki zincir. Aynı yere tekrar girdim. Ve 2 zincir çektim. Motifin ortasına puf yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Ve son boşluğa V yapıyorum. Tekrar buraya köşe yapacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın yükselmeye başladı zaten. Bir de beyazın üzerinde gösterelim. Ve puf ve 2 zincir, 3 pufu birleştiriyorum. Şurada 2 zincir çekmemişim. Burayı sökeceğim, tekrar yapacağım. 2 zincir ve 2 zincir puf, 2 zincir V şeklinde
Burayı tamamladım. Şimdi etrafını bu şekilde döneceğim. Üzerine tekrar bordoyla 4 krokodil yapacağım. Sonra tekrar kahverengiyle bu sırayı tekrar edeceğim. Yani çantamızın boyunu ne kadar olmasını istiyorsak son 2 sırayı sürekli olarak tekrar edeceğiz. Ben çantayı biraz daha büyüteceğim. Ondan sonra ne kadar yaptığımı size söyleyeceğim. Çantanın sap kısımları için burada ucundan dikme payı bırakıp 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İp aldım. Birinci zincirin içerisine bir kere girip ip çektim. Tekrar giriyorum. 2, tekrar 3. İlkini üçlü de bırakabilirsiniz. Yer varsa dördüncüyü de yapabilirsiniz. 4 kere ip alıyorum. Hepsinin içinden geçirip son bir tane bırakacak şekilde çekiyorum. İkisinin içinden geçip kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İp aldım, çevirdim. Buradaki zincirli boşluğa girip ip aldım. 1, 2, 3, 4. Hepsinin içinden geçiyorum. Bir tane bırakıyorum. Kalan ikisini de beraber kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Zincirli boşluğun içerisine girip 4 kere ip alıyorum. Hepsinin içinden geçip kapattım. İkisini de beraber kapattım. Tekrar çevirdim. 1, 2, 3 zincir. Boşluğun içine giriyorum. 4 kere çekiyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben sapları tamamladığım için buna devam etmeyeceğim. Sadece gösterme amaçlı yaptım. Bitirirken de burada bir zincir çekip ip bırakıp kesebilirsiniz. Bu şekilde güzel saplarımızı da oluşturacağız ve çantamızı tamamlayacağız. Bütün parçaları tamamlayıp taktım. Şu son kısmını anlattığım video parçası olmadığı için bu kısmı sadece anlatarak söyleyeceğim. Zaten aslında aynı işlemlerde farklı bir şey yoktu ama şu en ucuna bir ters sık iğne yapmıştım. Onu anlattığım kısım maalesef videolardan silinmiş. O yüzden normal söyleyeceğim. Şimdi şöyle 1, 2, 3'ten sonra bakın dörtlü olan sıradan itibaren sayıyorum. Yani duvar yüksekliğini söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sıra oluşturduktan sonra en üstünü, yani 7 tane oluşturduktan sonra en üstünü kendi rengiyle yaptım. Neden? Kapanışım hani koyu kahverengi daha fazla olsun, yoğunluğum daha fazla olsun diye kahverengiyle yaptım. Daha sonra da üzerine bir sıra bu şekilde ters sık iğne yaptım. Bakın. Ters sık iğneyi bütün çantalarımın üst kısımlarında yapıyorum. Aslında zor bir şey değildir. Herhangi bir videomun son kısmından bakabilirsiniz. Sapların anlatımını zaten yapmıştım. Onları da dikmiştik. Bakın onlar da çok hoş duruyor gerçekten. Bir de şöyle bir bütünlük oluşturdu. Buradan. Bu şekilde tamamladım. İç kısmında böyle astarlı, muntazam, güzel oldu. Yapımı tamamladık. Umarım sizler de yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.